Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Bu perşembe günü haftanın oyuncuları gelecek arkadaşlar. Kimler gelebilir? Bununla alakalı bir tahmin videosuyla karşınızdayım. Uzun süre sonra Player of the Week tahmin videosu çekiyoruz. Bunun da sebebi şu: bu hafta gelecekleri tahmin etme ihtimalimiz öncekilere göre daha yüksek. Gruplardan değil, gruplardan sonra son 16 karşılaşmalarına bakaraktan büyük ihtimalle çoğu futbolcuyu tercih edecek Konami. En son çeyrek final karşılaşmaları oynandı ama oradan tercih ederler mi bilinmez. Yine de kimler gelebilir? Onunla alakalı bir çalışmayla karşınızdayım arkadaşlar. Bir de 1 milyon futbol parası ile alakalı Konami'den dün açıklamalar vardı. Twitter'dan bazı açıklamalar paylaştı. Hem İngilizce olarak hem Japonca olarak. Onlara da videomuzun son kısımlarında bakalım arkadaşlar. Öncelikle bu perşembe günü Player of the Week'e kimler gelebilir? Büyük ihtimalle son 16 maçlarından oyuncular tercih edebilirler. Çeyrek final öncesinde oynanan maçlardan. O maçlara baktığımızda örneğin Portekiz 6-1'lik galibiyet almıştı. Burada ön plana çıkan futbolcu Ramos'tu. Cristiano Ronaldo'nun ilk yedek başladığı maçtı ve onun yerine forma giyen futbolcu 3 gol kaydetmişti. Ramos'un normal kartı 88 seviyeye kadar çıkıyor. Bu futbolcuyu şimdi Player of the Week'e getirseler kaç seviyeye kadar çıkarabilirler? 91-92 falan anca yaparlar. Çok da yükseltemezler. Normal kartı çok yüksek olmadığı için. Japonya-Hırvatistan maçına baktığımız zaman Hırvatistan'ın kalecisi her maçın adamı seçiliyor neredeyse. Kalecisi çok ön planda. Livakovic. Hırvatistan'ın kalecisi olsun, Fas'ın kalecisi, benim beğendiğim iki milli takım kalecisi bu turnuvada. Tabi favori kaleciler var ama böyle parlayan, beklentinin üstüne çıkan isimler olarak görüyorum. Hırvatistan'ın kalecisini bu hafta görebiliriz. Hırvatistan'dan stoper belki yine tercih edebilirler. Orada da Lovren var. Japon futbolculardan da Konami belki bir tercih yaparlarsa, oyun Japon bir oyun olduğu için belki kendi yöresinden futbolcu seçebilir. O zaman da defansif orta sahaları Endo var. Bir ihtimal gelebilir diyelim. Devam ettiğimizde Brezilya 4-1'lik galibiyet almıştı Güney Kore karşısında. Tabii çeyrek finalde daha sonrasında elendi Hırvatistan'a. Bu maçtan birçok isim gelebilir aslında. Richarlison Player of the Week'e gelmişti. Geçen haftaki Player of the Week'te vardı. Vinicius Junior, Paqueta, Rafinha, Neymar bu maçta diğerlerine göre biraz daha geride kaldığı için buradan kimler gelebilir? Vinicius Junior'ın gelmesini ben şahsen çok isterim. Richarlison geldiği için belki yine yakın zamanlarda üst üste getirmez diye düşünüyorum. Lucas Paqueta var. Ofansif orta saha kartı. Brezilya paketinde 93 seviyeye kadar çıkıyor. Gelirse büyük ihtimalle yine bu seviyelerde olabilir. Rafinha var. Sağ açık futbolcusu. Şu üç isimden birini seçecek olsa ben kişisel olarak Vinicius Junior'ı tercih ederdim. Siz kimi isterdiniz? Yorum yazarak görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Bir takımdan birden fazla da futbolcu seçebiliyorlar. Onu da zaman zaman yapıyor Konami. Dünya Kupası Player of the Week'inde. Fransa'nın 3-1'lik galibiyeti var Polonya karşısında. Maçın adamı açık ara Mbappe seçildi. Normalde Mbappe'nin gelmesi lazım. Fakat Mbappe birkaç hafta önce gelmişti. Sol kanat kartı olarak. Santrafor değil, sol kanat kartı olarak. Belki yine tercih edebilirler. Ya da bu maçta stoper futbolcular var. Varane, Kunde. Ya da tabi Dembele de var, açık futbolcusu. O da düşünülebilir. Mbappe birkaç hafta önce gelmemiş olsaydı kesin Mbappe gelir derdim. Ama Konami Mbappe'yi bir daha tercih eder mi? O konuyla alakalı benim soru işaretim var. İnşallah Mbappe bir daha gelir. Çıkaramayan arkadaşlarımız çıkarır. Mbappe olmazsa stoper olarak buradan tercih edebilecekleri isimler var. İki stoperde oyunda iş yapan isimler. Varane olsun, Kunde olsun. Kunde'yi sabekte kullanabiliyoruz. Varane hızlı bir stoper futbolcusu. Hızlı olduğu için de sevilen isimlerden birisidir. Fas İspanya maçı. Fas önce İspanya'yı eledi. Sonra Portekiz'i eledi. Şu an yarı finale çıktılar. Bakalım yarı finalde Fransa karşısında neler yapacaklar. Penaltılarla İspanya'yı elemişlerdi bu maçta. Bu maça baktığımız zaman İspanya'dan Rodri'yi Konami tercih edebilir. Onun dışında gerisi Fas takımından oyuncular. Maçın derecelerine baktığımız zaman derecelendirme siteleri maçlarda oyunculara gösterdikleri performansa göre derece vermekte. Gerisi 4 isim Fas takımından. Fas'ın kalecisini ben beğeniyorum. Oynadığı maçlarda çok iyi. O da tercih edilebilir. Hırvatistan kalecisi olsun, Fas'ın kalecisi olsun. Bu fal var. Tercih edilebilecek isimlerden bir tanesi. Sağ bek Hakimi ya da Mazrui gibi. Buradan Rodri gelirse yüksek seviyeli bir kartı var. İş yapacaktır. Kaleci tercihi ya Fas'ın kalecisi ya da Hırvatistan kalecisi. İkisinden birini görebiliriz. Ya da bu fal kenarda oynatıyor. Portekiz'e karşı kenarda oynamıştı. Oyunda gizli forvet kartı var.
Fas'tan kaleciyi tercih etmezlerse bu ismi de tercih edebilirler. Ama yüksek seviyeli olmayacaktı. Hollanda 3-1'lik galibiyet almıştı Amerika'ya karşı. Sonrasında Arjantin'e elendiler. Burada sol bek futbolcusu Blind. Daha önce adaylı sözleşmede yer alıyordu kendisi. Maçın adamı seçildi. Gelme ihtimali çok yüksek. Bir sol bek, diğeri de sağ bek Dumfries. Sağ bek, sağ kanat o bölgede tamamen oynayabiliyor. Hücum gücü çok yüksek bir futbolcu. Savunma futbolcusu olarak dikkat çekse de aslında 3-5-2'nin tam böyle sağ kanatına uygun futbolcu. Inter takımında özellikle çok iyi işler yaptı o bölgede. Burada sol bekleri, sağ bekleri Gakpo yakın zamanda gelmişti. Daha en yüksek derece alan isimler bunlar. Gelirse ikisi de iş yapabilecek oyuncular. Özellikle de Dumfries orta konusunda çok iyi. Oyun tarzı da orta uzmanıydı. Oynadığımız dizilişe göre bekte de kullanabiliriz. Kanatlı bir dizilişimiz varsa kanatta da kullanabiliriz. Etkili ortaları vardır. İngiltere-Senegal karşılaşmasında İngiltere 3-0'lık galibiyet almıştı. Sonrasında İngiltere Fransa'ya yenildi ve elendi. İngiltere-Senegal maçında kimler gelebilir diye baktığımızda şimdi İngiltere'den birçok futbolcu Dünya Kupası Player of the Week'ine geldi. Mesela burada Bellingham var, Foden, Saka, bunlar maçta öne çıkan oyuncular. Harry Kane son maçta penaltı kaçırmıştı. Fransa'ya 2-1 yenildikleri maçta 2-2 olsa oyun nasıl devam ederdi? O da ayrı bir senaryo. Maguire'ın hiç adını almayalım şimdi. Hatta Fransa'nın attığı golde Giroud'un kafa vuruşu Maguire'e çarpıyor. Öyle gol oluyor. Maguire'e çarpmasa belki doğrudan çapraz taraftan avuta filan da gidebilirdi. Buraya baktığımız zaman kimler gelebilir? Bellingham, Foden, Saka. Bellingham'la Saka daha önce Dünya Kupası Player of the Week'ine geldi. Konami bir daha tercih eder mi bilinmez. Fakat Foden'ı Dünya Kupası Player of the Week'ine getirmemişlerdi. 3 futbolcu da gelirse istenebilecek oyuncular, hangi biri gelse. Özellikle de Foden çok kullanışlı hücum hattında, birçok bölgede oynayabiliyor. Bellingham sadece Dünya Kupası milli takımına özel Player of the Week'e gelebiliyor. Borussia Dortmund futbolcusu olduğu için de diğer türlü oyunda bulunmamakta, paketlere gelmemekte. Ondan dolayı tekrardan gelmesini isterdim. Devam ettiğimizde Arjantin Avustralya'yı 2-1 ile geçmişti. Sonrasında Hollanda'yı elediler. Şimdi bu maçta Lionel Messi maçın adamı seçildi. Bir gol kaydetti. Fakat şöyle bir durum var. Messi'yi de öyle bir gol falan attığı zaman Konami pek tercih etmiyor. Anca hat-trick falan yapması lazım. Messi'nin bir gol bir asist yaptığı zamanlarda getirmediğini çok gördük. Keşke Messi'yi getirseler. Çok isterim. Oyunun en yüksek seviyeli futbolcularından bir tanesi. Geldiği zaman kadroda büyük ihtimalle 100 olacaktır kartı. 97'lik getirseler kadromuzda 100 olur diye düşünüyorum. Ama Messi'yi de işte her zaman getirmiyor Konami. Bazen bekliyorsun, getirmediği de oluyor. Bu maçtan seçerler mi bilinmez arkadaşlar. Son 16 maçları ve öne çıkan oyuncular bunlardı. Büyük ihtimalle son 16'dan çok fazla oyuncu göreceğiz. Belki de hepsi son 16 maçlarından da olabilir. Ama çeyrek finalden de oyuncu tercih ederse Konami kimler gelebilir? Bir de onlara bakalım. Hırvatistan Brezilya'yı penaltılarla eledi. Hollanda Arjantin maçına baktığımız zaman yine aynı şekilde Arjantin Hollanda'yı penaltılarla eledi. Fas Portekiz'i penaltısız normal 90 dakika sonucunda 1-0 yendi. Fransa'da İngiltere'yi 2-1 geçti. Bu maçlara baktığımızda belki haftaya gelecek Player of the Week'e buradan oyuncu seçebilirler. Bu hafta son 16, haftaya da hem buradan hem yarı finalden gibi oyuncular olabilir. Bu maçta Neymar gol attığı için en yüksek derece verildi. Fakat maçın adamı bence kaleciydi. Hırvatistan kalecisiydi. Oyuna göre de istatistiklere göre de yüksek o. Hırvat kaleci de her maçta maçın adamı seçiliyor. Öyle bir performans sergiliyor ki bir o yana uçuyor, bir bu yana uçuyor. Bayern Münih kalecisi Neuer'de sakatlandığı için Bayern Münih'le adı çok yazılıyor. Twitter'da futbol severler tarafından böyle spor sayfaları, siteleri tarafından değil de futbol severler şu an Hırvat kalecinin Bayern Münih'e transfer olmasını istiyorlar. Hollanda Arjantin maçına baktığımızda burada Weghorst oyuna sonradan girdi ve 2 gol kaydetmişti. Bu hafta olmazsa haftayı Weghorst'u görebiliriz. Lionel Messi burada da yüksek derece aldı. Bu hafta olmazsa haftaya onun da gelmesi gerekiyor. Fas Portekiz maçından burada da Fas'ın kalecisi ön planda. Bir Fas'ın kalecisi, bir Hırvatistan'ın kalecisi. İkisi de her zaman maçın adamı oluyor iki takımda. Diğer taraftan tabii birçok Faslı futbolcu var. Golü atan En-Nesyri de gelebilecek isimlerden bir tanesi. Maçın tek golünü kaydetti. Ama o geldi, doğru, şu anki Player of the Week'te olması lazım. Fransa-İngiltere maçında şimdi bu maçı görünce de aklıma yine benim Maguire geliyor. İyi ki bu derecelendirmelerde yok kendisi. Burada da tabii Harry Kane'i de hiçbir şekilde ön taraflara almamışlar. Penaltı kaçırdı kendisi. İkinci penaltıyı kaçırmıştı.
Buradan da tabii tercih edebilecekleri isimler var. Öyle açık ara farkla yüksek derece alan isim yok. Ama dediğim gibi arkadaşlar, bu son çeyrek final maçlarından belki oyuncu tercih etmeyip haftaya da Konami buralardan oyuncu seçebilir. En önemli konulardan birisine gelecek olursak, 1 milyar eFootball paralık turnuva haftalar önce başladı. Bitmedi de bir bitse de hediyeleri alsak. 1 milyar eFootball parası dağıtıyorlar da her şeyi de yaptırdılar. Yani çok uğraştılar cidden. Gol at, gol at, gol at. Hafta sonu maçlarında oyna. Bir de gözümüzden kaçan bir durum var arkadaşlar. Bu turnuva ilk başladığı zaman ilk aşaması eFootball Ligi'nde ilk ikiye girmekti. İlk ikiye girenler ülkesini temsilen yoluna devam ediyorlardı. Hatta para ödülü vardı. 5.000 dolar olabilir. Sonra aşağılara doğru azalıyordu. Onların aldığı sonuçlar da burada sıralamayı değiştirecekmiş. Konami dün bazı açıklamalar yaptı. Hatta aslında eskiden de bazı açıklamaları vardı ama benim gözümden kaçmıştı. Dün Twitter'dan açıklamalar yaptılar. İngilizce, Japonca, birçok arkadaşımız dün yorumlarda da bahsetti. Ben şöyle bir derleyip toplayıp sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi Konami'nin öncelikle yaptığı açıklamalara bakalım. Twitter'dan İngilizce yaptığı açıklama. Burada ilk 3 sırayı paylaşmışlar. 4'ü paylaşsalar biz varız. İlk 4'ü, ilk 5'i, ilk 6'yı paylaşmıyor. Brezilya, Arjantin, İtalya diyor. Ama diyor turnuva daha bitmedi. Devam ediyor diyor. Grup maçlarıyla alakalı bir görsel paylaşıp açıklama yaptılar. Burada ülkelerini temsil eden isimler önce grup maçları oynadılar. Sonra gruplardan sonra şimdi elemeler başlıyor. Onunla alakalı bilgi verdi. Japonca Twitter sayfalarından da yine benzer bir açıklama yaptılar ama burada Japonlara özel madde koymuşlar. 1, 2, 3'ü paylaşıyorlar. Nokta 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 6 diyorlar. Yani orada bir 4'ü bile paylaşmıyorlar. Türkiye'yi yazdıramadık şurada. 6. sırada Japonya var. Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman da kendi ülkeleri, tabii bu bir Japon oyunu, kendi ülkelerinde 6. sırada olduğunu burada vurgulamışlar. 1 milyar futbol parasıyla alakalı ülkeleri temsil eden arkadaşların maçları 17 Aralık tarihinde oynanacak. Orada alınan sonuçlar çok önemli. Sıralamayı bayağı bir etkileyecek. Artık bizden koptu olay. Biz yapacağımızı yaptık bu oyunu oynayanlar olarak. Goller atıldı. Hafta sonu weekend etkinlikleri oynandı. Bizlik bir durum yok arkadaşlar. Biz şu an bu maçları bekleyeceğiz. Orada ülkemizi temsil eden arkadaşların başarılı olmasını isteyeceğiz. Şimdi bakıldığı zaman bizim milli takımımız yoluna devam ediyor. Son 16 maçları, sonra çeyrek final, yarı final, final diye devam edecek. Eğer elenmezsek sıralamada yukarı doğru çıkarız. Olur ki biz şimdi Suudi Arabistan'la oynayacağız. Oldu ki elendik. Allah korusun öyle bir durum olursa rakiplerimiz, arka taraftakiler yoluna devam edecektir muhakkak bazıları. Bizi geçme durumları olabilir. Bizim önümüzdeki takımlara baktığımızda Brezilya, Arjantin, İtalya. Brezilya yoluna devam ediyor Almanya'yla. Zaten Brezilya burada şampiyon olsun. Onlar her türlü açık ara farklı önde. En azından burada puanı onlar en yüksek alsa da sonucu değiştirmiyor. Ama burada pat Mısır şampiyon olur. Japonya falan şampiyon olursa arkamızdan gelir bizi geçerler. Bakıldığı zaman Mısır Tayland'la oynuyor. Yenebilir, yenmeyebilir. Tayland'da bazı ben YouTuber'ları görüyorum, iyi oynayanlar da var. Mısırlı hiç dikkatimi çekmemişti. Bakıldığında Endonezyalılar da mobil değiller. Fakat tabii bu turnuvada nasıl başarılı olacaklar bilemiyoruz. Biraz kura şansı olduğunu da söyleyebiliriz. Biz Suudi Arabistan'la oynuyoruz. Arap oyuncular yer yer iyi oynayabiliyor. Japonya, Meksika, tamam Japonların oyunu bu. Japonlarda da iyi oyuncular çıkıyor ama Güney Amerikalıları da öyle hafife almamak gerek. Diğer tarafta İspanya, Portekiz. Bunlar zaten 7. 8. sırada falan olması lazım. Birbirini kıracak bir tanesi devam edecek. Buradan birisi yoluna devam ediyor. Devam ettiği takdirde çeyrek final, yarı final bizi geçme ihtimalleri var. Şimdi genel sıralamaya bakınca arkadaşlar biz 4. sıradayız. Önümüzdeki İtalya ve Arjantin bu turnuvada, arkadaşların mücadele edeceği turnuvada yok. Elenmişler. Brezilya yoluna devam ediyor. Zaten Brezilya'ya geçme şansımız da bulunmuyor. Arkamızdaki Mısır, Japonya, Fransa, Endonezya, İspanya ve Portekiz'in başarısız olmasını bekleyeceğiz. Puanlar şöyle dağıtılıyor. Birinci olursak o turnuvada şampiyon olana 200 puan. Final oynayana, kaybedene, finalde kaybedene 150. Üçüncü ve dördüncü yarı finalde oynadık ama kaybettiysek 100 puan. Beşinci ve sekizinci, yani çeyrek finale yükseldik ama çeyrek finalde elendik. O zaman 80 puan. Şu an bizim ülkemize verilecek puan 50 puan. İlk 16'ya girenlere. Gruplarda elenenlere 30 ve en kötülere de 10 puan vereceklermiş. Biz buradan 50 puan alıyoruz.
İtalya elendiği için 30 puan alıyor ve biz İtalya'yı geçiyoruz. İtalya'yı şu an itibariyle geçmiş olduk aslında. Fakat bu turnuvada biz de elenirsek arkadakilerin bizleri geçme durumu var. İşin kötü tarafı da o. Olur da bir elenmezsek, elersek çeyrek final, özellikle de yarı final görürsek zaten 3. 4. 100 puan alıyor. İkinciliği, en kötü üçüncülüğü bir şekilde zorlayacağız. Belki de garantileyeceğiz de diyebiliriz. Kimler kalırsa artık son dörde. İnşallah bu turnuvada mücadele edecek arkadaşlar olabildiğince giderler. En azından ilk maçta elenmesinler Suudi Arabistan'a karşı. Rakiplerimiz burada önemli. Japonya elenirse işimize gelir. Baktığımız zaman Mısır var. Tayland'a karşı oynuyor. Elenirlerse çok işimize gelecek. Sağ tarafa baktığımız zaman İspanya-Portekiz eşleşmesi var. Oradan birisi yoluna devam ediyor. Daha ne kadar devam ederler bilinmemekte. İnşallah bizim ülkemizi temsil eden arkadaşlar finale kadar çıkarlar. Şampiyon olurlar. Biz de o durumda ikinci olmuş oluyoruz. Brezilya çünkü birinciliği garantiledi. İkinci oluruz. Bulunduğumuz yerden aşağı düşmeyelim de en kötü yerimizi koruyalım. Çıkabiliyorsak yukarıya çıkalım. Cumartesi günü oynanacak bu maçlar. Ayın 17'sinde oynanacak. O gün bu maçların sonuçlarını bekleyeceğiz. İnşallah güzel sonuçlar olur arkadaşlar. Tüm bunlarla alakalı, Player of the Week ile alakalı sizler de yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.